David Beckham, Cristiano Ronaldo, Kevin Durant ve daha nice spor efsanesinin ortak bir noktası var: 7 numaralı formaya olan takıntıları. Kumarhanelerde slot makineleri hep 777'yi gösterip büyük ödülü verir. 7-Eleven marketleri, 7-Up içeceği, Boeing 747 uçağı, Gizli Ajan 007. Hepiniz farkında olmadan bu sayının sizi saran gizemli karizmasına kapılmışsınızdır. Ama işin ilginç tarafı, sizin zihninizde bu kadar güçlü bir yer tutan sayı sadece 7 değil. Eğer dikkatlice bakarsanız, insanlık tarihinin en derin köşelerinde, en kadim metinlerinde, en farklı coğrafyalarında birbirinden bir haber, medeniyetlerin aynı anda saplantı haline getirdiği 3 sayısı karşınıza çıkar. 3, 7 ve 12. Peki neden bu 3 sayı? Neden bazı sayılar diğerlerinden daha fazla anlam taşıyor? Ve neden aralarında hiçbir iletişim bağı olmayan toplumlar aynı sayılara, aynı kutsallığı yüklüyor? İşte bu sorunun peşine düşerek 3, 7 ve 12 sayılarının ardındaki gizemi aramaya çıkıyoruz. Yolculuğumuz bizi modern bilimden kadim medeniyetlerin bilinmeyen sırlarına kadar bambaşka konulara götürecek. Sırlar Odası'na hoş geldiniz. Binlerce yıl önce, büyük bir tufandan sonra medeniyetin ışıkları yeniden parlamaya başlarken, dünyanın çeşitli yerlerinde insanlar birbirleriyle hiçbir iletişimsel bağları yokken bile ortak bir noktaya bakmaktaydı. Gece karanlığında incilerle donatılmış gibi parıldayan gökyüzüne. Gözlemci atalarımız medeniyetin ilk adımlarını atarken gökyüzünde sürekli hareket halinde olan 7 cismi fark ederler: Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn. Uranüs ve Neptün'ü çıplak gözle görmek, Güneş'e olan uzaklıklarından dolayı mümkün değildir. İşte bu ilk gözlem, insanların bu hareket halindeki göksel cisimlere önem atfetmeye, onları tanrılarıyla ilişkilendirmeye başlamalarına sebep olur. Burada altını çizmek istediğim şey şu: tüm bu farklı medeniyetlerin en temel ortak noktası, tufandan önceki çağlarda yaşamış, üstün yetenekleri olan ve tufan sonrasında insanlığı eğitmiş figürler motifidir. Antik inanışlarda bu figürler tufan sonrasında perişan olmuş, insanlığa temel bilimsel metotları öğretmiş, medeniyetin yeniden kurulmasına vesile olmuş kabul edilir. Bu yüzden de yıldızları ve gezegenleri tarih boyunca hep tanrılar ve kahramanlarla ilişkilendirme geleneği doğmuştur. Bunun en somut izini hala her gün kullandığınız bir şeyde, haftanın günlerinde bulabilirsiniz. Sunday yani pazar adını güneşten alır. Monday pazartesi adını aydan alır. Salı günü Cermen mitolojisindeki savaş tanrısı Tiv'den yani Roma'daki karşılığı Mars gezegeninden gelir. Çarşamba Cermen tanrısı Woden'den gelir. Roma'daki karşılığı Merkür'dür. Perşembe İskandinav tanrısı Thor'dan gelir. Roma'daki karşılığı Jüpiter'dir. Cuma İskandinav güzellik tanrıçası Frig'den gelir. Roma'daki karşılığı Venüs'tür. Cumartesi ise doğrudan Satürn gezegeninden gelir. 7 gün kutsal göklerde hareket eden 7 gök cisminden ibarettir. Şimdi burada size bir soru sormak istiyorum. Eğer 7 sayısı sadece gözlemlenen 7 gök cisminden geliyorsa 3 ve 12 sayıları nereden geliyor? İşte bu sorunun cevabı sizi aynı kadim gözlemin daha derin katmanlarına götürüyor. Antik Sümer inancında her şeyin varoluşu 7 aşamada anlatılır. İlkel sular ve kaos, gökyüzü ve yeryüzünün ayrılması, kozmik düzenin kurulması, tanrıların doğması, yeryüzünün doğması, bitkilerin ve canlıların oluşması ve son adım olarak insanın yaratılması. Sümerler, Asurlular ve Babililer yaptıkları ziguratların da bu 7 sembolizmini yansıtmasını isterlerdi. Bu yüzden ziguratlar 7 basamaktan ya da 7 katmandan yapılır. Her katman adandığı tanrıya göre farklı bir renkle süslenirdi. Buradan doğan bir başka temel kavram da 7 kat gök ve 7 kat yer anlayışıdır. Antik Mezopotamya'ya göre 7 kat gök, demin bahsettiğim gezegenleri ve güneşi temsil ederdi ve her birinde ilişkili tanrının evi olduğuna inanılırdı. 7 kat yer kavramı ise ölen ruhların yeraltı dünyasında geçmesi gereken 7 aşamayı sembolize ederdi. İşte burada 3 sayısı da sahneye çıkıyor.
Çünkü Sümer kozmolojisinde evren 3 temel düzleme ayrılırdı. Gökyüzü, yeryüzü ve yeraltı. Bu üçlü kozmik yapı sonraki bütün medeniyetlerin 3 dünya anlayışının temelini oluşturur. Ve neredeyse her kültürde biraz farklı isimlerle de olsa hayatın bu 3 katmanlı yapısı tekrar tekrar karşınıza çıkar. Sümerler ayrıca ziguratlarını yani tanrılarının evlerini inşa ederken evrenin 7 temel yönü prensibiyle hareket ederlerdi. Kuzey, güney, doğu, batı, yukarı, aşağı ve merkez yani 4 temel dünya yönüne 3 kozmolojik yön daha eklemişlerdi. Burada da dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Bu 3 ekstra yön yani yukarı, aşağı ve merkez aslında 3 boyutlu bir uzayı tarif eden en temel eksen sistemidir. Kullandığınız X, Y, Z eksenleri gibi. Acaba Sümerler size dünyadaki 4 ana yön dışında uzaydaki 3 ana eksen olan dikey, yatay ve merkez fikrini mi anlatıyorlardı? Bu üzerinde düşünmeye değer bir soru. Çünkü kadim bilginin zamanla nasıl unutulup ilahi sembollere dönüştüğünü pek çok örnekte görüyorsunuz. Antik Mısır ve Antik Yunan mitolojisine baktığınızda da 7 büyük tanrı, 7 büyük bilge figürü karşınıza çıkar ve bunlara büyük kutsiyet atfedilir. Ama Mısır'da bir başka sayı da en az bu kadar merkezidir. 12. Eski Mısır kültüründe 12 sayısı yılın 12 ayı ve gece ile gündüzün 12 saati ile ilişkilendirilirdi. Aynı zamanda yaşamın çeşitli yönlerine hükmeden 12 tanrı ve tanrıçayla da bağlantılıydı. Yani siz Mısır'da 7 ve 12 sayılarının iç içe geçtiği birbirini tamamlayan bir kozmik düzen görüyorsunuz. 7 gözlemlenen gök cisimlerinin sayısıyken 12 bu cisimlerin gökyüzündeki döngüsünün yani zamanın bölünme birimidir. Bu noktada size kendi köklerinize çok daha yakın bir coğrafyaya, Türk ve Altay mitolojisine bakmanızı öneririm. Çünkü orada da bu sayı sembolizminin son derece güçlü ve özgün bir versiyonunu bulursunuz. Eski Türk inanışında gök tengrinin hükmettiği evren çoğu zaman 9 katlı gök olarak tarif edilir. Doğu Türklerine göre gök 9 kattır. Altay destanlarında 12, 16 ve 17 katlı göklere rastlanır. Batı Türklerinde ise bu kutsal sayı zaman zaman 7'ye dönüşür. Eski Türk inancında yer de 7 kattır ve gök ile yerin katları toplandığında 14 kat ortaya çıkar. Burada size çok çarpıcı bir şey göstermek istiyorum. Türk dilinin kendisi 3 sayısının kutsallığını günlük hayatınızın içine adeta gömmüştür. Yiğidin şartı 3'tür sözünü düşünün. Bu sadece bir deyim değil. 3'ün bir bütünlük, bir tamlık ifade etme gücünün dilde kalıcı bir izidir. Dünyanın dört bir yanını gezdi. 40 defa söyledim. 9 yerden kovuldu. 7 gün 7 gece gibi pek çok deyim eski Türk inancında bu sayıların ne kadar derin bir yer tuttuğunu gösterir. Şamanlar yani kamlar ayin sırasında transa geçerek bu 7 ve 9 katlı göğü aşmaya çalışırlardı. Bu insan ruhunun katman katman ilerleyen bir yolculuğu, her katın ayrı bir bilinç seviyesini temsil ettiği bir inanıştı. Görüyorsunuz, dünyanın bambaşka ucunda tamamen farklı bir dil ailesinde yine aynı 3 sayı 7 ve 12. Etrafında şekillenen bir kozmik düzen karşınıza çıkıyor. Hindistan'a gittiğinizde 7 sayısı çok daha farklı bir şekilde karşınıza çıkar. İnsan bedeni üzerindeki 7 ana çakra olarak. İnanca göre omurganız üzerinde bulunan bu 7 enerji noktası evreni saran kozmik enerjinin bedeninizdeki iz düşüm kanallarıdır ve bu kanalları temizleyerek yani düzenli meditasyon, doğru bir hayat tarzı ve iyi işler yaparak bu enerjiyi daha fazla çekip ilahi yolculukta hedefe ilerleyeceğinize inanılır. Ama Hindu kozmolojisinde sizi asıl şaşırtacak olan 3 sayısının da en az 7 kadar merkezi bir yer tutmasıdır. Hinduizmin en temel tanrısal yapısı olan Trimurti yani 3 biçim, evrenin yaratılış, koruma ve yok oluş döngüsünü temsil eden 3 başlıca tanrıdan oluşur. Brahma yaratıcı, Vishnu koruyucu, Shiva yok edicidir. Bu 3 yapı evrenin sonsuz döngüsünü, doğum, yaşam ve ölüm çevrimini sembolize eder ve Hindu felsefesinin en temel taşlarından biridir.
Yani siz burada dünyanın bir ucunda 3 sayısının evreninin işleyişinin en temel mantığını ifade etmek için kullanıldığını görüyorsunuz. Hinduizmin kadim Vedik metinlerinden karşınıza çıkan bir başka bilgi de gerçekten hayrete düşürücüdür. 7 kutsal adadan yani Saptadvipa'dan bahsedilir ve bu kavramın tam çevirisi 7 kıta anlamına gelir. Yani dünya gezegeni üzerindeki 7 ana kara parçasını anlatır. Bu, o dönem için bilinmesi olağanüstü zor bilgilerdir. Asya, Avrupa, Afrika'yı bir yana bırakın, Avustralya, Amerika kıtaları ve hatta Antarktika'yı bilmek modern insanlığın bu kıtaları keşfetmesinden binlerce yıl önce nasıl mümkün olabilirdi? Üstelik Hindu metinlerinde Yuga denilen her biri yüz binlerce yıl süren çağlardan bahsedilir. Ve bu metinlerde Jambudvipa kavramı karşınıza çıkar. Dünyanın 7 kıtaya bölünmeden önceki tek parça halindeki kıtanın çağı. Bu bilimsel olarak günümüzden yaklaşık 225 milyon yıl önceki büyük tek kıta Pangea'nın parçalanıp milyonlarca yıl içinde dünyanın günümüzdeki halini almasının bir anlatımına şaşırtıcı derecede benziyor. Bugün bunu levha tektoniği ve bilgisayar simülasyonları sayesinde biliyoruz. Bu kadim metinlerin bu bilgiye nasıl ulaştığı tarihin gizemli sorularından biri olarak kalmayı sürdürüyor. Hint kültürünün 3 sayısına verdiği önem sadece tanrılarla sınırlı değil. Hinduizm'de Triloka kavramı evrenin 3 dünyaya bölündüğünü anlatır. Gökyüzü dünyası, yeryüzü dünyası ve yeraltı dünyası. Tıpkı Sümer kozmolojisinde gördüğümüz üçlü yapının bir yansıması gibi. Hindu düğün ritüellerinde genellikle damat ateşin etrafında 7 kez dönerken kutsal ip törenlerinde gençler hayatlarının 3 temel evresini yani öğrencilik, aile hayatı ve münzevilik dönemlerini sembolize eden bir geçiş yaşarlar. Görüyorsunuz, Hindistan'da 3 ve 7 sayıları kozmolojiden gündelik ritüellere kadar her yerde iç içe geçmiş durumdadır. Burada size dünyanın bambaşka bir ucuna, Orta Amerika'ya, Maya medeniyetine de kısaca bakmanızı öneririm. Çünkü orada karşınıza çıkan sayı sistemi ilk bakışta 3, 7, 12 düzeninden farklı görünse de son derece ilginç bir bağlantı taşır. Mayaların kutsal Tzolk'in takvimi 13 farklı sayının 20 farklı gün adıyla birleşmesinden oluşur ve toplamda 260 günlük bir döngüye sahiptir. Mayalar gökyüzünü, güneş tutulmalarını, gün dönümlerini son derece hassas bir şekilde gözlemleyip kaydetmişlerdir ve bu gözlemler dini ritüellere iç içe girmiştir. İlginçtir ki Mayaların kullandığı 13 sayısı sizin daha önce gördüğünüz 12 sayısına bir eklenmiş halidir. Bazı araştırmacılara göre bu fark Mayaların gökyüzünde 12 yerine 13 takım yıldız tanımlamasından kaynaklanır. Yani Orta Amerika'da bile dünyanın diğer ucundaki medeniyetlerle hiçbir bağlantısı olmadan gökyüzü gözlemine dayalı, neredeyse aynı mantıkta işleyen ama küçük bir farkla ayrışan bir sayı sistemi ortaya çıkmıştır. Bu, sizlere insan zihninin gökyüzünü gözlemleme ve ona sayısal bir düzen yükleme eğiliminin ne kadar evrensel bir insani dürtü olduğunu gösterir. Şimdi gelin bu kadim bilgilerin İbrahimi dinlere nasıl evrildiğine bakalım. Çünkü burada 3 sayısının da en olgun, en sistematik halini görürsünüz. Yahudiliğin Babil'den, Mısır'dan ve Antik Mezopotamya'dan etkilendiğini biliyorsunuz. İşte bu sembolizmin en önemli yansımalarından biri 7 kollu menorah'tır. Bu sembolik cisim evrenin 6 günde yaratılıp 7. gün Tanrı'nın dinlenmesini sembolize eder. Bu da doğrudan Sümer ve Babil inancından alınmış bir detaydır. Aynı zamanda bu 7 kol bilgeliğin 7 yolunu, 7 gök cismini ve evrenin 7 yönünü temsil eder. Yani Sümerlerin o kuzey, güney, doğu, batı, yukarı, aşağı ve merkez sembolizmi yüzlerce yıl sonra Yahudi inancının en kutsal sembolüne yeniden yerleşmiştir. 12 sayısı da Yahudilikte en az 7 kadar merkezidir. Tevrat'a göre Hazreti Yakup'un 12 oğlu, İsrailoğullarının 12 kabilesini meydana getirmiştir. Çölde dolaşırken her kabilenin içmesi için
tam 12 su kaynağı bulunduğuna, Harun'un omuzlarındaki akik taşlarının üzerinde 12 İsrailoğlu kabilesinin adının yazılı olduğuna inanılır. 3 sayısı ise Yahudi geleneğinde Hz. İbrahim'in göğe baktığında gördüğü 3 meleğin ziyaretinden kutsal metinlerdeki tekrarlayan üçlü yapılara kadar pek çok yerde karşınıza çıkar. Hristiyanlıkta ise 3 sayısı dinin en temel inanç sayısına dönüşür. Teslis, yani baba, oğul ve kutsal ruhtan oluşan üçlü birlik. Bu üçlü birlik birbirinden ayrı ama özünde tek ve aynı kabul edilir. Ve bu inanç Hristiyan teknolojisinin merkezinde yer alır. İlginçtir ki üçleme kavramına benzer ya da paralel inanç sistemlerine Hristiyanlık öncesi dinlerde rastlarsınız. Sümer, Babil, İskandinav, İran ve Hint dini gelenekleri gibi kadim kültürlerin pek çoğunda tanrısal yapıların üçlü gruplar halinde tasvir edildiğini görürsünüz. Bazı düşünürler bu paralelliği kültürel etkileşimle açıklarken bazıları da insan zihninin evrensel bir eğilimine, yani üçlü yapılar kurma ve onlara anlam yükleme eğilimine bağlar. 12 sayısı da Hristiyanlıkta en az 3 kadar merkezi bir yer tutar. İsa'nın öğretilerini yaymak için seçtiği 12 havari, vahiy kitabında anlatılan Yeni Kudüs'ün 12 kapısı ve 12 temeli. Hatta İncil'de Meryem Ana'nın başında 12 yıldızlı bir taç olduğundan bahsedilmesi gibi pek çok detay 12 sayısının tamlık ve kutsallıkla nasıl iç içe geçtiğini gösterir. Hatta Yahuda'nın ihanetinden sonra havarilerin sayısını tekrar 12'ye tamamlamak için Mattiya'nın seçilmesi de bu sayının ne kadar önemli, ne kadar tamamlanması gereken bir simge olarak görüldüğünü ortaya koyar. İslam dünyasında da bu 3 sayı, yani kendine özgü bir biçimde karşınıza çıkar. Kur'an'da 7 kat sema kavramı tıpkı Sümer ve sonrasındaki medeniyetlerde olduğu gibi tekrar eder. Cehennemin 7 kapısı olduğu bilgisi de aynı şekilde yeraltı dünyasının 7 katmanlı yapısının bir yansımasıdır. Kabe'nin etrafında 7 kez tevaf etmek, Safa ile Merve arasında 7 kez gidip gelmek, Ashab-ı Keyf, yani 7 uyurlar kıssası. Bunların hepsi 7 sayısının İslam kültüründeki izleridir. 12 sayısı da İslam tarihinde önemli bir yer tutar. Kureyş kabilesinin Mekke'de Kabe civarında yaşayan 12 soydan meydana geldiğine dair anlatılar. Hz. Muhammed'in 12 yakın dostuna dair rivayetler. Şii inancından 12 imam silsilesi. Bunların hepsi bu sayının İslam kültüründeki derin izlerini gösterir. 3 sayısı ise tasavvufi ve halk inançlarında, özellikle Alevi Bektaşi kültürlerinde çok merkezi bir yer tutar. Cemlerde Allah Muhammed Ali üçlemesi etrafında şekillenen pek çok ritüel uygulama bulunur. Burada size sormak istediğim soru şu: bu 3 sayı, yani 3, 7 ve 12 neden bu kadar farklı coğrafyalarda, birbirinden bağımsız gelişmiş kültürlerde sürekli tekrar ediyor? Bunun cevabını ararken gelin şimdi modern bilime, yani 17. yüzyıldan bugüne kadar uzanan bilimsel keşiflere bakalım. Çünkü bu 3 sayı bilimde de hiç beklemediğiniz yerlerde karşınıza çıkıyor. Isaac Newton kurduğu düzenekle camdan gelen ışığı bir prizma yardımıyla kırıp katmanlara ayırdığında beyaz ışığın bünyesinde 7 renk taşıdığını görür. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor. Binlerce yıl önce mistiklerin çakraları sembolize etmek için kullandığı renklerin aynısı. Kuantum fizik deneylerinde elektronların 7 temel enerji seviyesi olduğu keşfedilmiştir. Sıvılardaki asit baz ölçeği olan pH 0'dan 14'e kadar uzanır ve tam 7 noktasında nötr seviyesindedir. Dünyanın 7'si sularla kaplıdır. Benzer şekilde evrenin de 7'si karanlık enerjiyle kaplıdır. Modern fizikte metre, kilogram, saniye gibi 7 temel birim sistemi kullanılır. İnsan beyninin kısa süreli hafızasının tek seferde işleyebileceği bilgi ortalamasının 7 olduğu ünlü bir psikoloji araştırmasıyla gösterilmiştir. Peki 3 sayısı bilimde nerede karşınıza çıkıyor? Fizikte 3 temel uzamsal boyut vardır: en, boy ve yükseklik. Maddenin 3 hali vardır: katı, sıvı ve gaz. Kuark, protonları ve nötronları
oluşturan en temel parçacıklardır ve her biri üçer kuarktan meydana gelir. Newton'un hareket yasaları da üç temel yasadan oluşur ve klasik mekaniğin bütün temelini bu üç yasa belirler. DNA'nın genetik kodu üçer nükleotitten oluşan kodonlar halinde okunur. Yani hayatın en temel yapı taşı olan genetik bilginin kendisi üçlü gruplar halinde şifrelenmiştir. Renk teorisinde de üç ana renk, kırmızı, mavi ve sarı, bütün diğer renkleri oluşturmanın temelini oluşturur. Müzik teorisine baktığınızda da bu üç sayısının gizemli bir şekilde iç içe geçtiğini görürsünüz. Batı müziğinin temelini oluşturan majör üçlü akor tam olarak 3 farklı notadan oluşur ve bu 3 sesin bir arada çalınması kulağa en tamamlanmış, en uyumlu gelen ses kombinasyonunu yaratır. Aynı zamanda da Batı müzik sisteminin temelinde 7 temel nota bulunur. Do, re, mi, fa, sol, la, si. 8. nota tekrar do'ya, yani başlangıç noktasına döner ve bir oktav tamamlanır. İlginçtir ki Pisagor'un Batı dünyasına 7 temel müzik notası öğretmesinden çok önce Hindistan'ın kadim metinlerinde de müziğin 7 temel notası zaten biliniyordu. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni. Pisagor'un bu bilgiyi Hindistan'da aldığı eğitimle öğrenip Batı medeniyetine sunduğuna dair güçlü tarihsel izler vardır. Yani siz müzikte de dünyanın bambaşka coğrafyalarında birbirinden habersiz ortaya çıkan ama aynı sayısal düzene dayanan bir sistemle karşı karşıyasınız. 12 sayısının bilimsel ve matematiksel açıdan da çok özel bir yeri vardır. Matematikte 12 sayısı kendisinden küçük sayılar arasında bölünebilirlik açısından son derece avantajlı bir sayıdır. Çünkü 1, 2, 3, 4, 6 ve 12'ye tam olarak bölünebilir. Bu özelliği yüzünden tarih boyunca pek çok ölçü biriminin temelinde 12 sayısı yer almıştır. Bir düzine kavramı, bir saatin 12 dilime ayrılması, gök biliminde Jüpiter gezegeni, Güneş etrafındaki turunu yaklaşık 12 yılda tamamlar ve bu da Babil astronomlarının 12 sayısını gözlemleyip kutsallaştırmasında önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca Ay'ın dünya çevresinde yılda 12 kez dönmesi, bir yılın 12 aydan oluşması, gece ve gündüzün 12 saate bölünmesi, hepsi gökyüzü gözleminden doğan ve sonra matematiksel olarak da kendini kanıtlayan bir düzeni işaret eder. Burada size çok çarpıcı bir noktayı daha hatırlatmak istiyorum. Zodyak kuşağı, yani burçlar kuşağı tam olarak 12 dilime bölünmüştür ve bu dilimleme Güneş'in bir yıl boyunca gökyüzünde çizdiği yörüngenin 12 eşit parçaya ayrılmasından gelir. Yani siz burada hem dini hem astrolojik hem de matematiksel olarak aynı sayıya 12'ye ulaşan 3 farklı disiplinle karşı karşıyasınız. Bu üçü arasındaki bağlantı tesadüf mü? Yoksa atalarımızın gözlemlediği gökyüzü düzeninin matematiksel bir gerçekliğe denk gelmesinden mi kaynaklanıyor? Bu soru bilim insanlarını ve düşünürleri uzun yıllar meşgul etmeyi sürdürecek gibi görünüyor. Burada size Pisagor'un kendi felsefesine biraz daha yakından bakmanızı öneririm. Çünkü o bu üç sayıyı sadece müzikte değil, bütün evren anlayışının merkezine yerleştirilmiş bir düşünürdür. Antik Yunan'da Pisagor'a göre her şey sayılardan ibaretti ve özellikle 3 sayısı kendisinden önce gelen 1 ve 2'nin toplamı olması nedeniyle bütünlüğü ve mükemmelliği temsil eden kutsal bir sayı kabul edilirdi. Aristoteles de benzer bir görüşü paylaşır. Ona göre her şey 3'tür ve 3 kere bütündür. Çünkü her şeyin bir başlangıcı, bir ortası ve bir sonu vardır. Bu felsefi yaklaşım yüzyıllar sonra Hristiyan teknolojisinin teslis kavramını şekillendirirken de etkisini sürdürmüştür. Bazı din tarihçilerine göre teslis akidesinin muhtemel kaynaklarından biri de tam olarak bu Aristoteles düşüncesidir. 7 sayısına gelince Pisagorcular bu sayıyı bekar sayı olarak adlandırdılar. Çünkü 10'a kadar olan sayılar arasında hiçbir sayının çarpımı veya bölümü olarak üretilemezdi. Bu da ona kendine has, bağımsız bir kutsallık atfedilmesine yol açmıştır. Görüyorsunuz, antik Yunan felsefesi de tıpkı Sümer, Hint ve Türk inançları gibi bu üç sayıyı evrenin temel yapı taşları olarak görmüştür. Ama burada dini bir vahiyden değil, saf matematiksel gözlemden hareket etmiştir.
3 çarpı 4 12 eder. Yani 12 sayısı 3 sayısının 4 katıdır ve aynı zamanda 4 temel yönün 3 katı olarak da okunabilir. 3 ile 7'nin toplamı 10 eder ama 3 ile 4'ün çarpımı 12. 4 ile 3'ün toplamı 7 eder. Yani 3, 7 ve 12 sayıları arasında 4 sayının köprü vazifesi gördüğü bir matematiksel ağ bulunur. Üstelik kabalistik ve numerolojik gelenekler bu üç sayının her birini tamamlanma ve bütünlük kavramıyla ilişkilendirir. 3 başlangıç, gelişme ve sonucu simgeler. 7 bir döngünün tamamlanmasını, 12 ise daha büyük bir kozmik çevrimin yani bir yılın ya da bir burçlar kuşağının tam dönüşünü simgeler. Bu üçü bir arada düşündüğünüzde küçük bir döngüden yani üçlü bir yapıdan orta ölçekli bir döngüye yani yedili bir haftaya oranda da büyük bir kozmik döngüye yani 12 aylık bir yıla uzanan iç içe geçmiş bir zaman ve anlam mimarisi görürsünüz. İnsan bedenini ve psikolojisi üzerinde de bu sayıların izini sürebilirsiniz. George Miller'ın 1956 yılında yaptığı ünlü araştırmaya göre İnsan beyninin kısa süreli hafızasının tek seferde işleyebileceği bilgi ortalaması 7'dir. Bundan fazlasında detayları unutmaya başlarsınız. İnsan bağışıklık sisteminin bir enfeksiyonla karşılaştığında yanıt verme süresi, iltihaplanmanın azalma süresi ve yaraların kapanma süresi genellikle 7 günlük bir döngü içinde gerçekleşir. Halk arasında ilaç alırsan 7 günde, almazsan bir haftada geçer sözü de buna dayanır. 3 sayısının İnsan psikolojisindeki izi de en az 7 kadar belirgindir. İnsan kulağındaki denge oranı 3 yarım daire kanaldan oluşur ve bu 3 kanal 3 boyutlu uzaydaki hareketlerinizi algılamanızı sağlar. Göz, 3 temel renk algılayan koni hücresine sahiptir ve bütün renk algınız bu 3 temel hücrenin kombinasyonundan doğar. 12 sayısı ise insan vücudunda özellikle sindirim sistemi anatomisinde karşınıza çıkar. İnce bağırsağın mide ile birleşen ilk bölümü 12 parmak bağırsağı olarak adlandırılır ve adını uzunluğunun 12 parmak genişliğine denk gelmesinden alır. Ancak bu noktada dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü insan zihni örüntüler aramaya ve anlamlar yüklemeye son derece meyillidir. 3, 7 ve 12 sayılarının bu kadar yaygın olması gerçekten evrensel ve gizemli bir öneme mi sahip? Yoksa sadece sizin onlara atfettiğiniz önemden ve birbirinden alakasız görünen şeylerde bir mantık aramanızdan mı kaynaklanıyor? Bu soru kesin bir cevabı olmayan ama üzerinde düşünmeye değer bir soru olarak kalmayı sürdürüyor. Belki de bu sayılar atalarınızın gökyüzünü gözlemlerken keşfettiği gerçek bir matematiksel düzenin izleridir. Belki de sadece insan zihninin kaosun içinde bir anlam, bir tekrar, bir güven duygusu arama ihtiyacının bir yansımasıdır. Sonuç ne olursa olsun, bu üç sayının tarih boyunca taşıdığı anlam size insanlığın bilgi birikiminin, inanç sistemlerinin ve bilimsel keşiflerin nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor. Kadim medeniyetlerden modern bilime uzanan bu yolculuk aslında insanoğlunun evren hakkındaki merakının ve anlama çabasının bir yansımasıdır. Burada size son bir karşılaştırma sunmak istiyorum. Çünkü bu üç sayıyı bir araya getirdiğinizde aslında insanlığın zamanı ve evreni anlamlandırma biçiminde 3 farklı ölçeği temsil ettiklerini görürsünüz. 3 sayısı en küçük ölçekte her şeyin başlangıç, gelişme ve sonuç döngüsünü yani bir bütünün en temel iç yapısını temsil eder. 7 sayısı orta ölçekte bir haftalık zaman birimini, bir döngünün tamamlanmasını, gözlemlenebilir gök cisimlerinin sayısını temsil eder. 12 sayısı ise en büyük ölçekte bir yıllık kozmik döngüyü, burçlar kuşağının tam turunu, zamanın en büyük periyodik yapısını temsil eder. Yani siz küçükten büyüğe 3 farklı zaman ölçeğinde tekrar eden iç içe geçmiş bir sayısal mimariyle karşı karşıyasınız. Ve bu mimarinin atalarınızın gökyüzüne ilk baktığı andan beri hiç değişmeden bütün medeniyetlerde aynı temel mantıkla yeniden üretildiğini görüyorsunuz. Belki de 3, 7 ve 12 sayılarının gizemi size hala keşfedilmeyi bekleyen daha derin, gerçeklere götürecek bir ipucu sunuyor. Kim bilir, belki de gelecekte yapılacak bilimsel keşifler atalarınızın sezgisel olarak anladığı bazı gerçekleri yeniden gün yüzüne çıkaracak ve size evrenin yapısı hakkında
yepyeni bir bakış açısı sunacak. Siz isterseniz bu sayıların sadece birer tesadüf olduğuna, insan zihninin örüntü arama eğiliminin bir sonucu olduğuna inanmayı sürdürebilirsiniz. Bu sizin tercihinizdir ve kimse sizi bundan vazgeçirmeye çalışmıyor. Ama eğer atalarınızın gökyüzüne baktığı o ilk anlardan başlayan Sümer'in ziguratlarından Hint'in çakralarına, Türk'ün gök katlarından İbrahimi dinlerin kutsal sayılarına, Pisagor'un müzik notalarından modern fiziğin parçacıklarına uzanan bu yolculuğa kulak verirseniz orada bulacağınız örüntü zaten kendi yeterince çarpıcı ve yeterince öğreticidir. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. 3, 7 ve 12 sayıları insanlığın gökyüzüne, sayılara ve düzene duyduğu kadim hayranlığın en güçlü izlerinden biriydi. Sizin dikkatinizi çeken başka ne gibi sayısal örüntüler var? Bildiğiniz başka kalıplar ve tekrarlar varsa lütfen yorumlarda belirtin. Birlikte öğrenmiş oluruz. Araştırma yapmak isteyenler için kaynakları açıklama kısmına bırakacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.